Şu an galiba yayındayız. Okey, herkese iyi akşamlar diyorum. Bir dakika bekleyelim mi? Ekip bana yazarsınız. Bugün Allegro'yla beraber sizlerin karşısındayız. Akşam akşam e-ticaret konuşacağız. Bundan önceki akşamlarda en azından benim yaptığım şey bundan ibaret. Bugün karşımızda Allegro ekibinden biraz sonra kendisini tanıtması için zaten ricacı olacağım. Şahsi olarak tabii ki de Allegro'yu anlatacak. Shah burada. Türkiye'de birçok yeni özellik devreye alacaklar. Avrupa'da neler yapıyorlar? Yurt dışında ne gibi aksiyonlar alıyorlar? Bunlarla ilgili sizlerle konuşacağız. Yaklaşık 45 dakika gibi de bitirmeyi planlıyorum. Çok genel bilgileri verip. Soruları benimle beraber sorabilirsiniz aklınıza gelenler. Ben aklıma gelenleri birazdan yöneltmeye başlarım. Tabii öncesinde kendisini dinleyeceğiz. Neler yapıyorlar diye. Benden sonra bir de burada bize yardımcı olacak olan çevirmenimiz Derya Hanım var. O da bize yardımcı olacak. Shah'ın söylediklerini size translate edecek şeklinde programımız bu şekilde olacak. Katkılarınız olursa da her zaman soru sorabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Ben welcome Shah diyorum. Welcome to our evening event today. Derya Hanım söz sizde. Shah'ın kendisini tanıtmasıyla başlayabiliriz. Oradan okay, you can start, Shah. You can introduce yourself and make your presentation. Hi, everybody. Thank you for inviting me, first of all. And so today what we're going to do is we're going to go through a brief presentation about Allegro and why it's important for you as Turkish sellers and brands to sell on our marketplace. My name is Shah. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Davet için teşekkür ediyorum öncelikle. Bugün Allegro ile ilgili yapıyor olacağız sunumumuzu. Neden Allegro sizler için önemli, Türkiye'deki satıcılar için önemli? Bunları anlatıyor olacağım. Yes. So to start off with, I'm a business development partner at Allegro, and I've been at the company for the last 4 years, including attending a few World Deaf events in the past, this year and last year as well. So I might have met some of you in person as well. İsmim Shakhil Shah, iş geliştirme ortağıyım Allegro'da. Son 4 senedir bu pozisyondayım ve dünyada geçen sene ve bu senede dünya çapında gerçekleştirilen organizasyonlarda konuşmacı olarak yer aldım. Birkaçınızla daha önce de tanışmış olabiliriz bu vesileyle. Okay, so Allegro is a marketplace. We started in 1999 and we have continued to grow. So next year it'll be 25 years of the company operating and we are still growing. Şimdi Allegro'yu duymuşsunuzdur. 1999 yılında kuruldu. 25. senemizdeyiz. Çok hızlı bir şekilde büyüdük ve büyümeye de devam ediyoruz. So for example, this year we've already launched Allegro CZ. So we're now an official platform or marketplace in Czech Republic. And we will also be expanding to other countries in Central and Eastern Europe in the coming years. CZ'i bu sene devreye aldık. Çek Cumhuriyeti'nde zaten aktifiz. Önümüzdeki yıllarda Orta ve Doğu Avrupa'da başka ülkelerde de aktif olmaya devam edeceğiz. Okay, so today we're going to mainly focus on Poland, and e-commerce in Poland is very big. In fact, it's huge. 79% of the population actually shop online. Şimdi Polonya'ya odaklanacağım ben. E-ticaret Polonya'da muazzam bir piyasa. Kullanıcıların, tüketicilerin %79'u online ticaret yapıyor. Correction, it's 79% of online users and the number of online users is almost about 80-90% of the population. Yani %79'u alışveriş yapanların online olarak alışveriş yapıyor. Nüfusun da yaklaşık %80-85'i bir şekilde online alışverişin içinde.
And the market is valued at 20 billion euro. Ve online e-ticaret hacmi 20 milyar euro. Okay, so Allegro is the biggest e-commerce player of European origin. What that means is that out of all the marketplaces that started in Europe, we are the biggest in terms of traffic and GMV. Avrupa'da kurulmuş olan e-ticaret siteleri arasında en büyük olanı Allegro şu anda, trafik açısından ve GMV açısından. So, yani market büyüme değeri açısından. Yeah. So if we look at the first half of 2023, we have already grown by 12.6%. There's an error on my slide here where it says 11.3%. Şimdi slide'da yanlış yazmışım ben. 2023'ün ilk 6 ayında büyüme oranımız %12.6. And okay, 22 million combined number of customers might not seem big when you have a population of over 16 million people in one city in Turkey, but for us in Poland and Czech Republic, it's quite a big number when you think that the Polish population is 38 million. Şimdi 22 milyon toplam müşteri sayısı var. Tabii sizin gibi büyük nüfusa sahip 60 milyonluk nüfusa sahip bir ülkede bu rakam çok küçük gelebilir ama Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeleri ölçeklendirdiğiniz zaman bu rakam muazzam çünkü Polonya'nın tek başına nüfusu toplamda 38 milyon. Türkiye'de 80 milyon bu arada. 60'ı çoktan geçtik. It's 80 million right now, the population in Turkey. 18, yeah. So, yes, 80. Oh, 80 million. No, but I was talking about one city. So Istanbul, I think, has 16 İstanbul'un şu anda ne kadar nüfusu? Yani gündüz 20 milyon. During the day it's 20 million. Istanbul. Okay. So imagine you're selling to all of Istanbul by selling on Allegro. Yani Allegro'da satış yaparsanız o zaman bütün İstanbul'a satış yapıyormuşsunuz gibi olacaksınız. Okay. So I mentioned that we're expanding. In 2022, Allegro bought Mall Group, and part of Mall Group operates in Czech Republic, so Czechia, Slovakia, Slovenia, Hungary, and Croatia. So this is what we look at when we talk about Allegro growing. Şimdi Allegro'nun büyümesinden bahsetmiştim. 2022 yılında Mall grubu bünyemize satın aldık Allegro olarak ve aktif olduğumuz ülkeler içerisinde Çekya, Slovakya, Slovenya, Macaristan ve Hırvatistan var. On top of that, you can also sell to all 24 EU countries by selling on Allegro as well. You just have to offer your products to those countries also. Allegro sayesinde 24 tane AB ülkesine de satış yapabiliyorsunuz sadece Allegro'yu kullanarak. Okay. So this is a little bit about the 24 ülkeyi şurada yazmama sebebi nedir? Yani onları özellikle orada varız diyor, diğerlerine satabilirsiniz diyor. Aradaki fark nedir? What is the difference between, you say that you're present in 24 countries, EU countries, but in the previous line, you said that we can sell to these countries like Slovakia, Czechia, etc. So you can also sell to the 24 EU countries, but the platform is only available in Polish, English, or Czech in Germany, for example, or France, and so on. So if I'm a German buyer, I would normally want to buy looking at the platform in German, but at the moment I can only see it in English, Polish, Czech, or whatever languages are supported on Allegro. That's because of the language barrier. Okay. Farkı şu aslında, evet buralarda da satış yapabilirsiniz ama Allegro şu anda sadece 3 dilde hizmet veriyor. Polonya dili, İngilizce ve Çek dilinde hizmet veriyor. Sonuçta Almanya'da ya da Fransa'da satış yapmak istediğinizde genelde Almanca ve Fransızca baktığı için oradakiler, onun için bu şekilde belirttim bunu. So, I mean, we have consumers from those countries, but we're not actively, let's say, entering those markets as Allegro.de, but we have Allegro.ce, for example.
Yani bu ülkelerden tabii ki bizim tüketicilerimiz var ama Allegro'nun işte Almanya uzantılı bir satış sitesi yok mesela. Bunu kastediyorum aslında tam olarak. Okay, I'm going to skip this slide about Allegro CZ so we can focus on Poland. So this is an idea of what we're looking at right now. Şimdi az önceki slaydı atladım. Çek Cumhuriyeti ile ilgiliydi o slide. Orada yeni başladık. Az önce ifade etmiştim. Burası Polonya'ya odaklanalım. Allegro'nun marketplace büyümesine bakalım isterseniz. Yeah. So in 2022, we did almost 11 billion euro in GMV on the platform. That was 15.9% growth year on year. And if, as I mentioned earlier, we've already grown 12.6% in the first half of 2023. So that they can understand better, what is GMV? GMV is the money that of all the sales on the platform. Total sales number then. Total sales number on the platform, yeah. Okay. Şimdi Allegro'nun büyüme oranına bakacak olursak eğer 11 milyar euro 2022'de toplam satış hacmi, %15.9 yıllık büyüme oranı olarak karşımıza çıkıyor. İlk yarısında da 2023 rakamlarına baktığımızda %12.6 bir büyüme olduğunu görüyoruz. Polonya'nın büyümesini hatırlıyor musun Shah? Ne kadar büyümüş Polonya'da hükümet devleti? What about the growth in Poland, Shah? So this As a government, 15.9% was Pardon, the neye growth. göre İsa Bey? Polonya devletin yani devletin ne kadar büyüdüğünü biliyor mu, hatırlıyor mu? Yani Devlet derken? ülke ne kadar büyüdü? Ülke büyümesi derken hangi açıdan efendim? Ya yıllık büyüme oranları var ya. Mesela Türkiye geçen sene %4 büyüyebildi. Ha, Allegro'nun okay. Country growth rate of Poland. Do you know Oh, you're about talking that? about the population? Not the population, the financial growth rate The of GDP. the country, GDP. To be honest, I don't know the number off the top of my head. I'd have to look it up. So maybe we can do that after we go through the presentation. Sunumdan sonra bakarız. Polonya'nın Bilmiyorum ben ezberden biliyorum. ama Ortalama GDP nedir? %3,5 hatırladığım kadarıyla Avrupa Birliği. As far as I can understand, it is around 3.5% the GDP in Poland. Bunun 5 kat fazlası büyümüş marketplace olarak. Büyük başarı. So it grew by 5 times more than that. So as a marketplace, it's a great success. Yeah, exactly. Evet, So tam olarak öyle. it's not a question I'm asked often, so I was not prepared. Hazırlıklı değilim bu soruya, onun için No problem. bakabiliriz. This is a very special question. I was sure that it's not Spesifik bir soru exactly. sordum zaten. Yani net bir rakam beklemiyordum. Okay. So we'll skip this in terms of, or actually we can look at it in terms of trends. So the reason why people prefer to buy online, and all of you would know this as well, it's available 24/7. You don't have to go to a shop, and the prices are better than going to a normal shop. Şimdi Polonya'daki e-ticaret trendlerine baktığımızda insanların online alışveriş yapmasının sebepleri siz kendinizden de biliyorsunuz zaten. 7/24 bunu yapabiliyor olmaları, mağazaya fiziksel olarak gitmek zorunda kalmamaları ve geleneksel mağazalarla kıyaslandığında fiyatların daha düşük olması, daha cazip olması. This is why we do e-commerce, right? All of us. Zaten onun için hepimiz bu sebepten e-ticaret yapıyoruz. Okay. Now, looking at a brand from the brand perspective, many of you know some of these other marketplaces and brands on here. So we have AliExpress, Amazon, Zalando. But when it comes to Poland, in terms of brand recognizability, 86% of the population recognize Allegro compared to 15% who recognize Amazon. Şimdi marka bilinirliği açısından Polonya'ya baktığımız zaman nüfusun %15'i Amazon'u bilirken %86'sı Allegro'yu biliyor. This is a very big success by the way. Çok büyük bir başarı. Şeyi sorabilir miyiz? This also has to do with the fact that Amazon only came into Poland almost 2 years ago now. So 2 sene oldu Amazon piyasaya gireli Polonya'ya. So availability as well was different for consumers buying, and Allegro's been homegrown.
Bir önceki slaytta OLX diye bir şey vardı. OLX. İşin içinde birisi olarak ben onu yeni duydum açıkçası. OLX, you know, I have been doing e-commerce, you know, I've been in this business, but this is the first time that I have seen that name. So OLX is basically a consumer to consumer platform. So if I want to sell some of the stuff I have in my home to somebody, Secondhand. I can list on there. Secondhand. It's not always secondhand, but yeah, it's consumer to Brand new consumer. secondhand. As opposed to Tamam. business consumer. Tüketiciden tüketiciye pazar yeri bu. İkinci el, sıfır. Bizim dolap gibi galiba. Bizim sahibinden gibi galiba. Sahibinden gibi, dolap gibi, evet. Tüketicinin tüketiciye sattığı bir platformmuş OLX. Okay, anladım. B2C, this is not a B2C classical marketplace, OLX. No. But in terms of e-commerce, it's you know, one of the most recognizable places after Allegro, right? Yani B2C değil, müşteriden müşteriye, tüketiciden tüketiciye satılmasına rağmen çok bilinen bir platform Polonya'da. Okay. Yeah. Okay. So this is what we were talking about earlier. So 219 million offers on the platform, or more than that, 30 million visitors per month, and 18.5 million active buyers. So when we say active buyers, these are people who are buying more than once a year on the platform. So again, we're talking about the full, or maybe not. If we're talking about daytime, not all of Istanbul, but maybe in the evening, it's the population of Istanbul. Şimdi burada satışlara bakalım isterseniz. Allegro platformunun içinde Polonya'da 290 milyona yakın ürün var. Aylık olarak 30 milyon ziyaretçi çekiyor ve aktif olarak alım yapan müşteri sayısı 18,5 milyon. Aktif diye kastettiğimiz burada tüketici senede en az bir kez satın alma işlemi gerçekleştirmiş olan, yani sizin İstanbul'un gece nüfusu gibi 18,5 milyon tane aktif alıcı var. Okay. And this is why it's important. Allegro is an open marketplace. It means you can register with your tax ID from Turkey or anywhere else in the world. Sorry. Please leave. Thank you. The joys of working from home. Çocuklar. Okay. So as I said, it's an open marketplace. So you can join Allegro with your Turkish tax ID number and Turkish registration number. Okay. Şimdi Allegro'ya katılmak çok kolay. Açık bir pazar yeri. Uluslararası vergi kimlik numarasıyla direkt kayıt olabiliyorsunuz Allegro'ya. You don't pay anything to create an account. Hesap açmak için herhangi bir şey ödemiyorsunuz. Buradaki vergi numaraları, vergi no'ları uluslararası bir vergi no yerine geçiyor muymuş? Our local tax IDs, Turkish tax IDs, are they considered to be international tax ID? The local Turkish ones, yes, they'd Yes. be international. It's basically the company registration ID or the company number that you have in for any company anywhere in the world. Shah, you know, I lost the connection. So could you please repeat? Sorry. So can they join sure. this open marketplace by their local Turkish tax ID? That's the question. Yeah. So your company registration number that you have from Turkey, that's what you would use to register your account. Evet. Türkiye'deki vergi numaranızla buraya kayıt olabiliyorsunuz. Şahıs So vergi numarası olmak zorunda mı? Şahıs olamıyor galiba. Do we have to have a tax ID? Can it be a real person, not a legal person? So this is for the B2C sales. So you'd have to have some kind of company. So if it's a one-person company that you have, so like a sole trader, you can also register as long as you have, let's say, a sole trader company registered, right? So it has to be a legal person, you know, right? Yes. Not really. Evet, şahıs şirketi olması lazım. Okay. Gerçek kişi olmuyor. There is one question from the comments. Sure. Aliyum is asking, you know, can I join and can I register with my company in England? Sure. No problem. Evet, katılabiliyor musunuz? Aliyum Saydo sormuştu. İngiltere'deki şirketimle katılabilir miyim diye. Katılabiliyor musunuz efendim? So
again, no registration fees. We don't have the fees to join the marketplace. There is an optional, let's say, subscription, but that's only if you want to use it. Otherwise, you pay commission to the platform for any sales that you have. Herhangi bir kayıt ücreti yok. Ücretli kısımlar da var ama o ayrı bir kısım. Onun haricinde siz satış yaptığınız üründen platforma komisyon ödüyorsunuz. And we also have a welcome program for all new sellers to the platform. With this welcome program, you get a lot of the marketing tools and options available for you for the first 90 days. We haven't talked about those options yet, but we can talk about those at another time. But this is more that it's worth almost 5,000 euros if you look at the whole total value of this welcome program that we have available. Allegro'ya gelenler için bir hoş geldin programı uygulanıyor. Rakam olarak baktığınızda bu hoş geldin programının içerisinde ücretsiz 90 gün boyunca verilecek hizmetlerin toplam karşılığı 5.000 euro civarında. Komisyonlar üzerinden indirimler var, pazarlama için kullanabileceğiniz araçlar var, bazı araçlara ücretsiz erişim sağlanıyor. Yep. Okay. And in most of the categories, Komisyon oranlarını anlatıyor mu bir yerde? Komisyon oranlarını. What about the rates of commission? I was waiting Evet. for the question. Ben bekliyordum zaten bu soruyu. Şimdi söyleyeceğim. So on average, the commission is between 5 and 19%, but it can change depending on the category. 19. 19. %19. Ama kategoriden kategoriye değişiklik gösteriyor. Ödemeleri, satılan ürünün ödemelerini aynı gün mü yapıyorlar? Bir hafta sonra mı? Ve So the payment of the sold product, when do you make it? On the very same day or in a week or through which payment method? Okay. You're talking about if you're a seller and you want to get your money from Allegro, yes? Yes. Okay. So when you register an account, I'm going more technical probably, or too technical, but there will be a virtual wallet created with our payment service provider. So for example, we have PayU and P24. So they'll create. What is P24? It's Shakhil24. It's another payment service provider. Okay. Do we have to have that in Turkey? No. So these are the payment providers that we work with. So they're the ones who manage the wallets, the e-wallets. Okay. Şimdi burada sanal cüzdanlar olacak ödeme yapmak için. Biraz tekniğe gireceğim ama P24 diye bir ödeme sistemiyle çalışıyorlarmış. Okay. They will manage the payment process. P24. So you can take your money out twice a month, on the 1st of the month and the 14th of the month. Şimdi ayda 2 kez paranızı çekebiliyormuşsunuz buradan. Ayın 1'inde ve 14'ünde. Türkiye'deki IBAN'a oradaki cüzdandan paraları çekebiliyorlar ayda 2 kez. So we can withdraw money twice a month to our Turkish bank accounts, right? Well, yeah, you'd have to have a Polish zloty account at the moment. So even in your Turkish account, you could have that, or even possibly Payoneer, I think. Pioneer galiba. So we can't do that with our only Turkish bank accounts. Pioneer'la bir anlaşması mı var? Var mı Pioneer kullan? Soruyorum şimdi. Sadece Türkiye'deki banka hesabıyla ödeme alınabiliyor mu? Onu soruyorum. Netleştirsin diye. So, in order for the sellers to get the money from that virtual wallet, do they need to have a Polish bank account or Pioneer? No, they can have a Payoneer account, or they can also have a Polish account within their Turkish bank, for example, right? Polish account in Turkish bank. Yeah. Şöyle söylüyor, ya Pioneer'le alabilirmişsiniz ya da Türk Bankası'nda bir Polonya hesabıyla. Okay, Pioneer hesabı olanlar Amerika'ya alıyorlar parayı. Oradan tekrar Türkiye'ye çekiyorlar, doğru mu? So the Pioneer account holders, they're going to withdraw the money to the States, United States first, and then they will withdraw the money to Turkey then. Well, Pioneer is international, so they'll be withdrawing it to their Pioneer account. They won't be withdrawing it necessarily to the States, right?
Yok öyle değil. Payoneer uluslararası bir ödeme sistemi. Amerika'ya gidip sonra tekrar Türkiye'ye gelmiyor. Uluslararası bir hesabınız oluyor Payoneer'da. Parayı oraya çekiyorsunuz. Şunu çevirmeyelim. Burada yazan Tamam. arkadaşlara soruyorum onu. Hı hı. Payoneer'la niye alıyorsunuz? Türkiye IBAN numarasına zaten para geliyorsa Payoneer'la parayı alıp tekrar oradan IBAN'a aktarmak 2 kere komisyona sebebiyet Türkiye vermiyor. IBAN numarasıyla gelmiyormuş. Yok, ondan öyle yapıyorlar İsa Bey. Geliyor dedi. Çekebiliyoruz. Hayır. Ama şey diyor, Türkiye IBAN numarasında Polonya hesabıyla diye bir şey söylüyor. Onu Ne netleştirelim mi? kastettiğini bilmiyorum. Türkiye'de İş Bankası'ndan What they are trying to understand, I will repeat my question. Let's imagine that I don't have any Payoneer account, okay? Right. And I have only an account in a Turkish bank. Right. How am I going to withdraw my money from the virtual wallet? So when you're registering your account, you're going to be registering with your bank account. So you'll have to do some kind of penny transfer to provide those details. You can have within your Turkish bank, you can also have a Polish forex account, right? So you could actually use that and then have a transfer fee. Polish Forex account. Polonya Forex hesabı diye bir hesap açabilirsiniz der Türk Bankası'nda. Zaten kayıt olurken bu sisteme ödemenin alınacağı hesap bilgileri diye kısma bunları gireceksiniz. Yani sadece IBAN'la olmuyor anladığım kadarıyla. That's okay. Yep. Okay. That's okay. But this is the issue, by the way. This is the issue. Yeah, this is the issue Yeah, for I completely understand that. This is something that is always a question, and we have all the information on our help center about payouts and so on. So we can go into more detail later. Anlıyorum, evet. Her yerde bu geçerli. Bu bir problem halinde karşımıza But çıkıyor bunun ama iyi haber bir Pioneer. destek Pioneer'la merkezimiz olması var. iyi haber olan şey Pioneer. Having Pioneer is good news actually, The fact that we can use Pioneer. Pioneer'da hesap açmak yarım saatlik iş. Yani 15 dakikalık iş. Because it's like 15 minutes to open an account in Pioneer. Yeah, so when you're registering your account, for example, you can choose your PSP. So if you can link your Payoneer account, right? In theory, when you're registering your account. Yani yaparken buraya hesabınızı kaydını yaparken Pioneer hesabınızda girebiliyorsunuz. Okay. So one of the tools that you get, I saw there were some other questions as well here about transfer Burada başka fees. sorular var. O sorulardan So, hangisini soralım İsa Bey yorumlarda? Siz söyleyin, ben çevireyim. Bence Shah'a izin verelim. 1-2 slide geçsin. Sonra sorulara dönelim. Okay, Shah, you continue. Okay. And then we will come back to the questions. Yoksa Shah'ı yiyecekler burada. 500 tane soru var. Because there are like 500 questions here. Yeah, I noticed. All right. Okay, so one of the tools that we have is Allegro Analytics. It allows you to, for example, see what's trending on the platform, compare your pricing to customers. So you can set it, you can watch your competitors, you can monitor your sales, and you can adjust your assortment. So if some things are selling better right now, you can adjust to what's trending. Şimdi Allegro'nun analitikleri var tabii ki. İşte trendleri görebiliyorsunuz, fiyatlarınızı belirleyebiliyorsunuz, rakiplerinizin durumunu görüyorsunuz, satış bilgilerinize erişebiliyorsunuz ve işte diyelim bir ürün çok daha fazla satıyor, ona göre değişiklikler yapabiliyorsunuz Allegro analitikleriyle. Yep. And this is one of the tools that's included in this welcome program, free for the first 3 months. And then afterwards you have to pay a monthly subscription for it. Allegro Analitik ilk 3 ayda bahsettiğimiz ücretsiz Hoş Geldin programına dahil ilk 3 ay ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra üyelik yapmanız lazım bunu kullanabilmek için. Okay. So get your offers to the top, right? So always important is well-formatted content in Polish for Poland. You can use English for other countries within the EU, and of course for Czechia, Czech would be good. You can automatically translate with API as well if you want to. Şimdi burada tabii ürünlerinizin en üstte görünmesi için ne yapılması gerekiyor? İçeriğin çok iyi format
tasarlanmış olması lazım, iyi bir formatta olması lazım. Eğer Polonya'da satış yapacaksanız bunun Polonya dilinde olması lazım. Diğer ülkelerde, AB ülkelerinde yapacaksanız İngilizce olması lazım ya da Çekya'da yapacaksanız Çek dilinde olması lazım. API ile bunları çevirtebilirsiniz kendi dilinizden. So customer service, as you all know, is important, and it also will have an impact on your seller rating as well. Tabii burada müşteri hizmetleri çok çok önemli. Sizin satıcı puanınız üzerinde de çok büyük etkisi olacak. And other than that, Sonuçta promoting your offers, satıcı advertising. ben satıcı panelini İngilizce kullanıyorum. Hı hı. Bu SEO kelimelerini, öne çıkma kelimelerini İngilizce kullanıyorum değil mi? Yani kendisi mi çeviriyor? Polonya diliyle kendisi mi gösteriyor? So I'm going to be using the sellers panel in order to do SEO in English. So the system translates it automatically to Polish. So if you're going through the platform, you can use the EN number or GTIN number for the descriptions if we're talking about that, and then it can automatically translate to Polish. Evet, bir rakam var, kod var ya, barkod numarası, GTN deniyor. Onu girdiğiniz zaman otomatik olarak platform içerisinde çeviriyor onu Polonya diline, dediğiniz gibi. And the same thing with the customer service on the platform itself. If you're chatting to the customer, you can use the translation tool from English to Polish and vice versa. Yine platform içinde müşteriyle de yazışırken platform otomatikman çeviriyor. Çeviri özelliğini kullanabiliyorsunuz. Onlar Polonyaca yazıyor, İngilizceye dönüştürüyor. Siz İngilizce yazıyorsunuz, Polonyaca'ya çevriliyor. Okay. So the other things I was mentioning, which are also important to get your offers visible, are promoting, advertising, taking part in campaigns, and offering fast and low-cost delivery, which is where you come in, I believe. Şimdi tabii diğer önemli noktalarda başarılı olmak için reklamın iyi yapılması, ürünlerinizin öne çıkarılması, kampanyalar yapılması, son olarak da hızlı ve düşük maliyetli teslimatın sağlanması. İşte burada Navlungo işin içine giriyor. Bunlarla ilgili sorular gelecek. Shipment modeliyle ilgili sorular gelecek. Yes, we will get questions about the shipment model, that's for sure. Yeah, I can see in the chat there's a lot of questions about shipping costs. Görüyorum zaten burada gönderi ücretleriyle ilgili pek çok soru var galiba yorum kısmında. Okay. So, number one question, birinci soru, bu FBA sistemi ve FBM sistemi diye adlandırılan bir model var ya, Allegro'da shipment nasıl oluyor? Depolarına mı gönderiyor satıcılar? Yoksa direkt müşteriye gönderebiliyorlar mı? Önce bunu soralım. Okay, what they're trying to understand is that there's a system called as FBA. So the sellers, are they going to send their products to a warehouse of Allegro, or are they going to send those products to the customers directly? So they can do both if they want, or one or the other. So they have the choice ultimately. If they want to use Allegro One fulfillment, so this is what you're asking about, they have to have a Polish VAT number, which they can apply for. They don't have to create a company, just get their VAT number. Şimdi let me translate this part. Yeah. İkisini de yapabilirler bu arada. FBA, yani şeye de gönderebilirler, Allegro deposuna da gönderebilirler, müşterilere de doğrudan gönderebilirler. Tamamen kendi tercihlerine kalmış. Ama One Fulfillment dediğimiz uygulamayı, Allegro'nun uygulamasını kullanabilmek için Polonya'da bir KDV numarası almaları gerekiyor. Şirket kurmalarına gerek yok. Sadece KDV numarası almaları lazım. How can they take Polish VAT number? So they apply for it online through the government webpage. I can look for that later on and provide a link. Bu KDV, Polonya KDV sini almak için online başvuruda bulunabiliyormuşsunuz. Bunu paylaşacak Shah sonrasında linkini. And the other option, as was asked, or when it comes to shipping, you can ship direct from
your warehouse as a seller directly to the consumer in Poland as well if you want to. So you can ship from Turkey to the consumer's door. Yani dediğim gibi one shipment Allegro'yu kullanmak isterseniz onu one fulfillment Allegro'yu kullanırsanız bizim depolarımıza gönderebilirsiniz Polonya KDV numarası alarak ya da kendi deponuzdan doğrudan Polonya'daki müşterilerin adreslerine gönderebilirsiniz. So if you want to use the Allegro one fulfillment option, you could do a bulk shipment using Navlungo to ship your entire pallet to our warehouse in Poland, or alternatively One fulfillment'ı kullanmak isterseniz Navlungo aracılığıyla bir palet ürününüzü mesela alıp toptan ürünlerinizi Navlungo'yla Allegro'nun deposuna gönderebilirsiniz. Or use Navlungo to ship directly to the consumer from Turkey. Ya da yine Navlungo aracılığıyla doğrudan müşterilerinize gönderebilirsiniz. Bu Navlungo entegrasyon, track number'lar çalışıyor mu diye soruyorlar. Bizim track number'larımızın ne zaman çalışacağını vesaire soruyorlar. So they're asking, is there any coordination between Navlungo and Allegro, those track numbers coordination, when are they going to work? So this is a question for Navlungo, whether or not the API connection is ready there or it has... API bağlantınız hazır mı Navlungo olarak? İşte soru oydu. Şu an hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu aradaki traction hazır olmuş olacak. So it will be ready very soon, that traction between two. Yeah, exactly. So as soon as that's up, then yes, you can track it through the system. But if you're using it for bulk shipment, then, it doesn't need to be tracked by the consumer. It's just being sent to our warehouse. So, it doesn't matter so much in that Ama respect. toptan gönderecekseniz mesela bir paleti göndereceksiniz Navlungo'yla o bağlantıya gerek yok şu anda zaten. Takip etmenize gerek yok çünkü direkt depoya gidecek. Amazon FBA modeline biraz benziyor. So it's similar. Burada soru şu. Sizin deponuza randevulu teslimatla mı mal kabul ediyorsunuz? Yoksa herhangi bir taşıyıcı da deponuzdan bahsediyorum. Deponuza mal kabul edebiliyor mu? Bu soru da gelmişti. Okay, the question is, should we take an appointment to send products to your warehouse, or can any system send products to your warehouse, or should we take an appointment? I think the best in this approach will be speaking to one of the one fulfillment account managers and then organizing with them. I mean, you might not have to set an appointment to deliver the goods, but they need to know, roughly when. Şimdi one fulfillment hesap yöneticisiyle konuşmanız lazım. Yani direkt şu saatte şu değil tam olarak göndereceğiz ürünümüzü diye net bir şey söylemenize gerek yok ama kabaca yaklaşık olarak bilmeleri lazım. Ne zaman gelecek? Ben biliyorum. Bayağı bir konuştuk onlarla da. Burada clarify etmek için konuşuyoruz. Ürünlerin üzerine Allegro panelinden alınan etiketler yapıştırılarak depoya sevk ediliyor. Değil mi? So we are going to be getting labels from Allegro's system and stick them to the products and then send them to the warehouse, right? To our one fulfillment warehouse. One fulfillment deposundan bahsediyoruz değil mi? That's if you're going to be doing the bulk, but then this is organized with the one fulfillment team, which is a separate team, but yes. Evet, yani one fulfillment uygulayacaksanız eğer o şekilde olacak ama bu ayrı bir konu. One fulfillment ekibinin alakadar olduğu bir konu. Sonuçta one fulfillment deposuna giren bir ürün satıcının stoklarında artış olarak Allegro paneline yansıyor. Doğru mu? So, a product which comes to the Allegro warehouse with one fulfillment processes, it is going to be seen in the stocks of the seller, right? In the Allegro panel. Yeah. So what happens here is that as soon as the product arrives in our warehouse, the seller's already created the listing on the platform. As soon as the stock arrives in our warehouse and we can verify the number, then we will update it and activate the product on the platform on the listing. So if, let's say, you ship 100 products, but only 80 are good because some got damaged in the process, then we'll put 80, for example. Şimdi bu
siz zaten listelemiş oluyorsunuz ürünleri göndermeden önce bize. Ürünler bize gelir gelmez biz onların işte kodlarını verify ediyoruz. Ondan sonra da available hale getiriyoruz. Hani stokta var hale getiriyoruz ama diyelim 100 tane ürün gönderdiniz. 20 tanesi yolda hasar gördü. 80 tanesi stokta diye gösteriyoruz hangi ürünler varsa. Süper. Mehmet Akif Uzun'un sorusunu yansıtabilir miyiz? Hangisi? Ücretleri mi? Depo maliyetleri o sorusunu mu? Bunu yansıtalım, evet. Yani çevirebiliriz. Tamam. Tabii. What is the price of Allegro fulfillment? What is the cost of the warehouses? And is there any platform that we can do the calculation? So the prices of the service, I can send this all to you as well separately. I don't have the price list on the presentation, but I can send it to to Isa as well, and then we can forward it on to everybody else. Şu an sunumumda fiyat listesi yoktu. Ama hepsini İsa Bey'e de gönderirim. İsa Bey sizinle paylaşır, liste olarak gönderirim. Bu arada yayına 800 kişi kaydoldu. Bunlardan 150 kişisi falan geldi. Geri kalan ekip bizden bunu canlı videoyu koymamızı istiyor. YouTube'dan izleyecekler. Birçoğu gelemedi. Bugün hafta içi akşam. Onu söyleyelim. Tabii ki. 800 people registered for this broadcast, but only 150 people could make it because, it's weekday. But we will be downloading it to YouTube and people have a chance to have an access later on. Hem de burada sorulan soruların cevaplarını Allegro ekibinden alıp iletebilmemiz için bir Telegram kanalı kurduk biz. Bunun linkini paylaşacağız. Shah ve ekibinden burada cevaplanamayan soruların cevaplarını alıp Telegram kanalından buradaki arkadaşlarımıza bunu ileteceğiz. O Telegram kanalının linkini de Kerem Hocam az sonra paylaşacak buradan. And they will have a Telegram channel, in order to answer the questions of the sellers. Onlar bize cevapları verdikten sonra biz oraya... So we will get the answers from you, Shah, and then we will get the Telegram channel. This is info for the participants. Okay. All right. Sounds good. We can continue with the slide. There are a few other slides that might be of interest, and then we can go into quick Q&A. I'll do this as quick as possible. Birkaç slide daha kaldı. Onları isterseniz bitirelim sunumu. Okay. Olabildiğince hızlı gideceğim. So, top categories from international sellers in 2022. So those that brought in the highest number or highest revenue: consumer electronics, home garden, sports and leisure, automotive, fashion. Şimdi en çok satış yapılan kategoriler, uluslararası satıcıların en çok satış yaptığı kategoriler 2022'de nelermiş? Tüketici elektroniği, ev, bahçe, spor, hobiler, otomotiv ve moda. And as you can see, an area which is huge for Turkey, the items sold is most items sold home and garden, then consumer electronics, kids, fashion, and sports and leisure. Satılan ürünlere baktığımız zaman da ev, bahçe, tüketici elektronikleri, çocuklar, giyim ve spor olarak karşımıza çıkıyor. Okay. So how we support you, we have onboarding and support teams. We also have key account managers for some of the accounts depending on how much revenue you're bringing to the platform. Nasıl destekliyoruz peki Allegro olarak biz sizleri? Destek ekiplerimiz var her zaman satıcılarımızın yanında olan. Aynı zamanda hesabınız belirli bir seviyeye geldikten sonra bu hesaplardan sorumlu müdürler var. Bu konuda destek sağlıyorlar performansınıza göre. And then of course, most important for you, especially if you are learning the platform for the first time, educational resources. Allegro Academy, where we have courses, live webinars, and articles, as well as on the Help Center, where we have articles in both Polish, English. Tabii eğer ilk defa bu platformu kullanacaksanız eğitimle ilgili kaynaklarımız da var. Allegro Akademi var. Canlı webinarlar satıcılar için ve kurslar var burada. Allegro Destek Merkezi var. Polonya dilinde ve İngilizce dilinde makaleler var burada da.
and the service provider network. So over here, you'll find some of our, for example, logistics partner, as we have here today, but also integration partners if you want to use an API integration, or if you need some other services like translation and so on. Bir de hizmet sağlayıcı network'ümüz var. Aynı burada bugün olduğu gibi mesela Navlungo böyle bir partnerimiz. API entegrasyonu yapacaksanız bununla ilgili destek sağlayabiliyoruz. Ya da çeviri hizmetleriyle ilgili yine destek sağlayabiliyoruz. And that's it. We're done with the slides, so we can go into more interesting conversations. Bu kadar. Eğer sorunuz varsa biraz daha olayı ilginçleştirip sorularınızı cevaplayabiliriz. Ben bir şey soracağım. Şu an Allegro'da satan satıcıların ülkelere göre dağılımı nedir? %90 Polonya, %5 Çekliler satıyor. What is the breakdown of the sellers in Allegro, you know? Like 90% Polish, 5% So Turkish. I can't give you percentages, but we've been working on this international sellers project for the last 4 or 5 years. So that's when we started with this. So naturally, most of our sellers will be Polish. Şimdi biz yani rakamlar yok, dağılım yok bende ama uluslararası satış programına başlayalı 4-5 sene olduğu için satıcıların çoğu Polonyalı. Yeni başladık sayılır nispeten yani. Okay. Türk satıcılara bir sınırlama vesaire getirmeye düşünüyorlar mı? Yani burada Sayı olarak mı? Ya evet, yani ne düşünüyorlar? Türkiye'de satışçı alma iştahları nasıl? Yani burası What is the appetite for Turkish sellers for Allegro? You know, are you planning to put any limitation for the number of, let's say, Turkish sellers, etc.? At the moment, we have no limit in terms of how many Turkish sellers register to the platform. Yok, herhangi bir sayı sınırlamamız yok Türk satıcılarla ilgili olarak. I mean, as I said, we're an open marketplace, so we're happy to have as many Turkish sellers that want to sell on the platform. Açık bir pazar yeriyiz. Daha önce de söylemiştim. İstediğiniz kadar katılabilirsiniz. Herhangi bir rakam sınırlamamız yok. Okay. Yıllık FBM threshold var mı? Şöyle sorabiliriz. Yani 10.000 sattım, 5.000'den fazla gönderemezsin diye bir şey var mı yani? FBM threshold, yani yıllık Is there any annual FBM threshold applied? FBM? Threshold. But FBM what kind of demeyelim. threshold, sorry? Nasıl bir The eşikten question, bahsediyoruz? is there any sales maximum limitation, for example? As far as I know, no. Okay. Bildiğim kadarıyla yok böyle bir sınır. Okay. Para öderken alt limit, yani içeride tuttukları bir para oluyor mu? Diyelim ben $10.000 alacağım var. $5.000'ını tutuyorlar mı T anında? Is there any minimum limit while withdrawing the money? I don't think there is. I mean, that's never been a question, but there isn't a minimum limit. I mean, you can always take as much or as little out of the account, out of the wallet as you want, right? Herhangi bir alt sınır yok ödemeyi çekerken. Ne kadar varsa onu alabiliyorsunuz. Kişiselleştirilebilir ürünlere izin veriliyor mu? Yani el yapımı ürünler. Personalized products, I mean handmade products. Are they allowed to be sold in the platform? They are. I mean, if you were to go on the platform, for example, there are people who are selling personalized mugs, personalized T-shirts, and things like that. Of course, the lead time is longer, but it is being sold on the platform. Evet var zaten. Platforma bakarsanız böyle kişiselleştirilmiş tişörtler, kişiselleştirilmiş fincanlar satıyorlar. Tabii lead time'ı biraz daha uzun ama var, satılıyor. Süper. Yine bir soru daha gelmiş. Allegro'dan Amerika'ya satış var mı diyor Serkan. So, do you sell to the United States of America? No, we Hayır. don't. I mean, the platform is generally European based. There may be some buyers in the US, but I'm not sure if, I think it's up to the seller whether or not they ship there.
Yok, hayır. Avrupa bazlı bu. Gıda satabiliyor muyuz? Pardon? Gıda. Can we sell food? Yes, you can sell food products. Evet. So one of the things that I saw is about all the categories. So we cover the categories I mentioned are only some. We have 14 different categories on the platform. Burada sadece birkaç kategoriden bahsettim ben. 14 tane farklı kategori var platformda satış yapabileceğiniz. So there's also health and beauty. There's Sağlık, güzellik. there's the supermarket section. There's arts, antiquities. So İşte sanatsal eserler var, süpermarket kısmı var. Şu Salih Bilgin Bey'in sorusunu ekrana alalım. Avrupa'da 10 bin euroya kadar KDV'siz satış var. Polonya için Okay. başka bir In Europe, up until 10,000 euro cap, it's not applicable to the VAT. What is the cap for VAT exemption in Poland? Tough question. I'm not a VAT expert, Sorry. but we can find out. I don't know what the cap is, whether it's 10,000 euro or 10,000 PLN. İnanın bilmiyorum ama öğrenirim. Yani 10.000 euro mu bizde yoksa 10.000 Polonya para birimi mi bilemiyorum. We will answer for the people, okay? Bu arada son 9 dakikamız. The last 9 minutes, Shah. I will rescue you. Don't worry. No, it's okay. I'm good. I don't mind having a long conversation. I'm always happy. Neredesin şu anda? Where are you right now? Which country? I'm in Poland, in Warsaw. Okay. Varşova. Okay. Çok fazla saat farkı yok yani, tamam. So no time difference. Not much, at least. No, not much. It's almost 7 o'clock here. Okay. It's 9 here, almost. 7'ymiş orada saat akşam. Allegro IOSS numarası temin ediyor mu? IOSS number. Does Allegro provide that? No, we don't. Hayır. This is something you'd have to get on your own. İşte Kendiniz almanız lazım. İşte BAM TED'i burası arkadaşlar. Burada biz yardımcı olacağız size. IOSS number'ı biz vereceğiz. We will help you get that. IOSS konusunu biz çözeceğiz burada. We will sort it out, that IOSS issue. Is saying. Hangi entegrasyon firmasıyla? Allegro ürün satmak için bir entegrasyon partnerine mi yönlendiriyorlar? Satıcılar kendi kendine kimseye ihtiyaç duymadan dükkan açıp satabiliyorlar mı? Yoksa bir entegrasyon partnerine vesaire gitmeleri mi gerekiyor? Let's say that we are going to be selling in Allegro. Do we need to go to an integration partner, or can we sell on our own in Allegro platform? You can do both. You can sell on your own or use an integration partner. İkisi de. Entegrasyon partnerine de gidebilirsiniz, kendiniz de satabilirsiniz. Okay, biz uygun entegrasyon partnerlerini alır, size listeleriz Nur Hanım, onun önerdiklerini. Hallederiz onu. Türk satıcılara herhangi bir şey var mı? Gel sana şöyle yapayım, indirim vereyim falan filan. Is there any incentive for Turkish sellers? I mean, discount, something. So the only incentive I have right now is that you're growing your business, and we have the welcome program available for you, right? Or Anlattığım hoş geldiniz programı var sadece. 3 aylık 90 gün ücretsiz kullanabileceğiniz hoş geldin programı, o kadar. Siz biraz satın, alırız arkadaşlar. Taviz alırız. Siz biraz satın da elimizi güçlendirin. Okay, let me check the other questions which make sense more. Genelde Türk gibi sorular. Bize ne var? Bize de mi bu olacak? Falan filan. Okay, çok da soru kalmamış bence. Eğer bunu sormadın, çok üzülürüm var diyen varsa bir daha yazsın.
Suspendlerle ilgili sormuşlar aslında İsa Bey. Belki onu sorabiliriz. Birkaç soru gördüm. Bu arkadaş business development ya daha makro sorular. Onu bilemiyorum. Okay, tamam. Şey sorabilirsiniz yani polisi ne? Neye dikkat etmek lazım satarken? What is the policy, of selling? What should we be careful about? So there's certain products you wouldn't be allowed to sell. So for example, tobacco products are not allowed on the platform. But overall, I mean, the most important thing is appealing to the consumers, providing good information of products and good service, and being competitive with other sellers on the platform. Bazı ürünlerin satışına izin yok tütün gibi. Onun dışında işte tüketiciye iyi hizmet vermenizi, rekabetçi fiyatlarla bunu yapmanızı, iyi bilgilendirici açıklamalar yazmanızı bekliyoruz. Şey var mı mesela bu marka hakları? Örneğin Amazon'da izin alındığı sürece Adidas, Nike gibi şeyler satılabiliyor. Buralarda bu tarz şeylere nasıl bakıyor? Trademark. In Amazon, for example, as long as you're authorized or you get the permission, you can sell like Nike or some other brands. What about it? The trademarks in Allegro. So if you have the brands and are selling them, that we have a lot of third-party retailers who are selling brands and on the platform. So Var. Platformda satan var. Üçüncü taraf işte bu tarz markaları satan kişiler var Allegro'da da. Satabilirsiniz yani. Okay, yani brand marka iznin varsa satabiliyorsun. Problem yok. As long as you have the permission, third party can sell their other brands, right? İade ve değişim nasıl oluyor? Müşteriye gittik, müşteri beğenmedi, almadı. Ne oluyor? Ne şarj ediyor? Deposunda mı tutuyor? Daha sonra onu So what about the return or change, Let's say that. What happens in that process? Does it go back to the warehouse? Do you destroy it? Or what do you charge? So this all depends on what you're doing. If you're using Allegro One Fulfillment or if you're shipping direct to consumer, right? Aslında bu şeye bağlı. Allegro One Fulfillment'ı göndererek mi yani depoya mı gönderiyorsunuz yoksa doğrudan siz müşteriye mi gönderiyorsunuz? Ona bağlı. Farkı nedir? What's the difference? So if you're shipping direct to consumer, then you would need to provide how the customer returns the product to you, right? Or have a warehouse in Poland or a third party in Poland to help you with your returns processing. Şimdi eğer doğrudan müşteriye gönderecekseniz sizin bu iade ile ilgili süreçleri yönetmeniz gerekiyor. Ya siz yönetirsiniz ya da Polonya'da üçüncü bir parti iade süreçlerinizi yönetir. What about in One Fulfillment? So with One Fulfillment, we would handle the returns for you. We would process it. Depending on the condition and what your decision is, we can destroy it or we can ship back in bulk to you or at some point. Ama eğer One Fulfillment sistemindeyseniz yani bizim depomuza gönderiyorsanız iade süreçleriyle biz ilgileniyoruz ve duruma göre işte bunu biz imha da edebiliriz, size geri de gönderebiliriz. Duruma göre hareket ediyoruz. Okey. Bir de kendi markanı sattığın zaman Polonya'da tescil ettirmen gerekiyor mu? Do we have to register the trademark if it is our own brand? No, you don't necessarily need to Legally. register the trademark, but you might want to become a brand partner on the platform. Marka ortağı olabilirsiniz platformda. Herhangi bir marka kaydı yaptırmanıza ya da tescil ettirmenize gerek yok ama brand partner dediği marka partneri olabilirsiniz. Okay. That's it from us. Shah, thank you very much for your coming again. Thank you for having me. Teşekkür ettik. Teşekkür ederim. Means in Turkish, thank you. Arkadaşlar, I won't try to repeat that right now. Teşekkür ederim diyemedi. You can say sağ ol. Sağ ol. It's easier. There are so many questions more. Be sure. Birçok soru var. Bu yetmedi. Bir kez daha rica ediyoruz. Burada sözünü alalım. Birçok kişi ben gelemedim vesaire yazıyor. Soruları da var.
Okay, there are many other questions, and we kindly ask you to promise us to have this meeting over again. I'll be happy to have another meeting, but maybe next time we can make it more of a conversation as opposed to just me presenting slides. Çok memnun olurum. Sunum yapmam o toplantıda. Böyle karşılıklı istişare halinde, soru cevap halinde gidersek çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Okey, biz Telegram kanalında yanıtlanamamış soruları size ileteceğiz. Sizden aldığımız yanıtları da satıcılara ileteceğiz. Kısa zaman We will, içerisinde entegrasyonlarımız hazır olacak Allegro'da. Özetle Türkiye'den çok büyük bir teveccüh ve o tarafa doğru bir kanal oluşturacağımızdan hiçbir şüphem yok. I'm sure that we will create a channel, full of sellers from Turkey to Allegro. I'm sure about that, and we will get the questions to our Telegram, and then we will answer the ones that we can, and we will send you the questions that we can't answer, and then we will get the answers from you and share it with our people. That's all. Definitely. Sounds good. There's also a QR code on the slides on the last slide, which you can scan and register your account if you want, if you're interested in doing that now or later. Bir QR kod vardı, hatırlayacaksınız. O QR koddan da giriş yapıp Allegro'da hemen kaydınızı yapabilirsiniz. Okey. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar geldiğiniz için buraya kadar. Bir sonraki yayında tekrar buradaki soruları zenginleştiririz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Güzel satışlar diliyorum. Sağ olun. Thank you. Teşekkürler. Bye. Bye.